Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Çok merak ettiğiniz mesleğin foto muhabirinin olmazsa olmazlarından biri olan doğru yerde, doğru zamanda olmak. Bu lafı duyduğumuzda aklımıza gelen ilk isim ustam Gökşin Sipahioğlu. Kendisiyle 1977'de tanışıp Türkiye muhabirliğiyle başladım işime. Ardından dünyayı dolaşan bir muhabir oldum. Üstelik insanların kaçtığı yere giden bir muhabir. Peki Gökşin Sipahioğlu kim? Kendisiyle ilgili onlarca kitap yazılan, Türkiye'den çıkmış bu gazetecinin dünya çapındaki başarısı nasıl başladı? Gökşin abi 1950'lerde, benim doğduğum yıllarda bir gazetenin önce muhabiri. Düşünebiliyor musunuz? Basketbol muhabirliği. Kendi oynadığı takımın haberlerini yaparak başlıyor. Ardından genel yayın müdürlüğüne yükseliyor. Ve onu izleyen yıllarda genel yayın müdürlüğünü bırakıp foto muhabirine başlıyor. İlk yaptığı işler çok önemli. 56'da örneğin 1956'da benim doğduğum yılda Süveyş kanalı birdenbire Abdülnasır tarafından millileştirildiğinde atlıyor fotoğraf makinesiyle oraya gidiyor. Dünyaya ilk haberlerini oraya veriyor gazetesiyle beraber. Onu izleyen yıllarda dünyanın bir numaralı konusu olan füze krizinde Küba'ya gidiyor üstelik bir gemici belgesiyle. Ve ardından dünyayı dolaşıyor. Cibuti, Sudan, Vietnam, Kamboçya. Bütün dünyada bu başladığı röportajcılık öyküsü 70'li yıllarda kendi adını vermiş olduğu Sipa Press'le beraber dünyanın en önemli ikinci fotoğraf ajansı olarak devam ediyor. Peki Gökşin Sipahioğlu bende ne geliyor akla? Onu dünya basınında bugün yüzlerce aralarında çok açık söylüyorum bakan olmuş insanların bile saygılandığı bu ismin en büyük özelliği Türk gazetecisi. Türklüğüyle her zaman övünen ve dünya çapındaki başarılara imza atmış ve belirli bir dönem dünya basınındaki en önemli röportajları kendisi yaptırdığı gibi ben dahil 80'i aşkın foto muhabirine öğretmenlik yapıp göstermesiyle. Gökşin Sipahioğlu'nun ilginçtir kitaplarından bir tanesi. 1968 yılında Gökşin abi bir foto muhabiri olarak, üstelik akreditasyonu Hürriyet Gazetesi'nden bir foto muhabiri olarak 68 olaylarını yaptı. Ve bu olayların yıl dönümünde bu ismi tanırsınız belki. Bernard Kouchner. Fransa'nın en önemli bakanlarından biri. Onun yazdığı kitapta onun ismiyle bu fotoğraflar yayınlandı. Peki sadece bu kadar mı? Onun ölümünden birkaç gün sonra Fransa'nın Paris'in en önemli tiyatrolarından Odeon'da aşağı yukarı 1000'i aşkın gazeteci, onunla direkt teması olan, yanında çalışan, öğrenciliğinden gurur duyan insanlar buluştuk. Ve orada açılış konuşmasını yapan, yıllarca onunla beraber çalışmış İran'ın Magnum Ajansı'nda İran'ın ünlü fotoğrafçısı Abbas ne demişti biliyor musunuz? Gökşin bizim dünyadaki en büyük öğretmenimizdir. Çünkü biz gazeteciliğin ne kadar değerli olduğunu ama foto muhabirliğinin onu ne kadar tamamladığını ondan öğrendik. Bir başka foto muhabiri Fransa'nın çok popüler, üstelik zaman zaman aktörlük yapan Patrick Chauvel. Hayatta maddi olarak belki beni defalarca mağdur etmesine rağmen en çok borçlu olduğum insan demişti Gökşin abiye. Peki Gökşin abinin bu hikayeleri nasıl başladı? Dediğim gibi kitaplarından birine baktığımız zaman burada alıyoruz. Onun kurduğu ajans Sipa Press. Bundan aşağı yukarı 10 sene önce onun hemen ölümünden sonra 40. yılını doldurduğunda dünyada onun adına çalışan aralarında benim de olduğum foto muhabirlerinin dünya çapındaki röportajları yayınlandı. Bunlar arasında Çakal Carlos'un ilk fotoğrafından tutun Lady Diana'nın kazasına varıncaya kadar bütün fotoğraflar vardı. Bu bölümde o fotoğrafları sizlere anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Peki ben ne yaptım onun için? 1977'de ilk tanıştığımızda Kanlı 1 Mayıs olayına tanıklık yapmıştım. Onun ajansıyla o fotoğraflarım dünya basında yer aldı. Ardından 77'den sonra yine onun öğretisiyle edindiğim, koruduğum, sakladığım ve klasifiye ettiğim arşivimle 1980 darbesinin dünyaya ilk duyan gazeteci olmuştum. Ama diğer tarafta gariptir. Gökşin abinin sayesinde 1980 yılında kaçırılan uçağın içinde röportaj yaparken teröristlerle işbirliği yapma gerekçesiyle içeri tıkılmıştım. Yine onun sayesinde serbest bırakıldım. Düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlarım anlattılar. 4 gün 4 gece uyumamış rahmetli Cüneyt Arcayürek'i devreye koyup Kenan Evren'e ulaşıp benim gazetecilik başarısından ötürü tutuklanmamam gerektiğini dünya basını vasıtasıyla dillendirmiş. O yüzden 4 gün yattım ve çıktım. Peki sadece ben mi? Şu anda izlediğiniz videoda Alfred Yakupzade var. Şu anda dünya çapındaki en önemli foto muhabirlerinden biri. Sipa'nın önümüzdeki günlerde diyorum çünkü o tarihlerde hakikaten sıkıntılı günleriydi Sipa Press'in. El değiştirmişti. Sipa'nın el değiştirdiği günlerde Alfred'le beraber onun ofisinde birdenbire konu Alfred'in bir kurtarılma öyküsü geldi.
Alfred Çeçenistan'da çok ciddi yaralanmıştı. Başka gazetede çalışan Patrick Chauvel yine SİPA'nın öğrencilerinden Gökçin abiyi arayıp Alfred'in özel bir uçakla, hastane uçağıyla Çeçenistan'dan Paris'e ulaşmasını sağlamıştı. Yani insani değerlerini asla ama asla unutamam. Çok değerli ustamız, geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Ergun Çağatay'ın bile o dönemde bir yıl süren rehabilitasyonunda yine Gökçin abinin desteği vardı. Yani bu insan neler yaptı? Onları yaptıklarıyla anlatacağız ama böyle ikonlaşmış bir savaş muhabiri, bir muhabir, bir gazeteci savaş muhabirliğini o da kabul etmezdi. Çünkü magazin muhabirliği de yaptı. Yani düşünebiliyor musun? Dünyanın en önemli Brigitte Bardot'undan, Sofia Loren'inden onlarca yıldızın röportajlarını yaptı. Bu arada biz gazetecilere etik olayının ne olduğunu gösterenlerden biridir. Çok açık söylüyorum. Belki ekonomik yönden beni çok zengin edecek bir röportajımın, bu röportaj Margot Hemingway'di. Çok dekolte bir anını fotoğraflamıştım. Hayır bunu yayınlamazsın dedi. Fotoğrafı benim yanımda imha etti. Bir diğeri de Jacques Chirac, meşhur Fransa'nın Cumhurbaşkanı, Paris'in belediye başkanı. Seçimlerde onun rakibi olan meşhur faşist Le Pen bir numara yapıp Jacques Chirac'la el sıkışma anını fotoğraflayıp seçimin kaderini değiştirecekken o olayın filmlerini Gökçin abi çeken fotoğrafçıdan satın alıp Chirac'a teslim etti. Yani böylesine değerli bir insan. Haksız yere sorgulandı, yargılandı. Çünkü 6-7 Eylül tarihinde onun yönettiği bir gazete Anadolu Ajansımızdan, bizim ajansımız çünkü, aldığı bir haberle Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı haberini verdi. Gökçin abi bir gazeteci sorumluluğuyla gazetesine bunu manşet yaptı. Çünkü gerçek olduğunu sanıyordu. Ve o gazeteyi alanlar ne yazık ki bir daha tekrarlanmasını istemediğimiz bir dehşete yol açtılar. 6-7 Eylül olayları. Bundan yargılandı. Ama vicdanen bunu sorumlu yıllarca taşıdı. Çünkü o bir sorumlu gazeteciydi. Devletin vermiş olduğu habere nasıl güvendim diye kendini yıllarca üzdü diyeyim. Çünkü sıkıntı duyuyordu. Bir takım bu mesleği meslek yerine koymayıp sadece iş takipçiliği yapan akranları, arkadaşları ne yazık ki ona karşı yapılan bu suçlamalarda karşısında oldular. Ama o tek başına yiğit bir gazeteci olarak bunlara karşı ölümünden birkaç yıl önce bana bir dosya vermişti. O gazetenin tirajının her zaman olduğu gibi 6-7 Eylül'de de aynı olduğunu, asla ve asla daha önceden bilgilenmediğini bana bir mektupla açıklamıştı. Bunlar özel şeyler ama bizim meslek hayatımızda zaman zaman etiği aşıyoruz. Gökçin Sipahioğlu gibi evrensel değerlerimiz, Ara Güler, Gökçin Sipahioğlu bunlar bir daha gelmeyecek insanlar. Onlara haklarını verelim. Yaptıklarını bizim genç kuşakların bilmesi için ben röportajlarından bazılarının fotoğraflarını gösteriyorum. Ama onun bize vermiş olduğu en büyük öğretilerden biri de doğru yerde, doğru zamanda olmak. Gökçin abimin dünya çapındaki röportajlarından bazılarını gördünüz. Üstelik onun yanında eğitim alan benim gibi foto muhabirlerinin dünyayı sarsan röportajlarını gördünüz. Bir başka videoda buluşmak üzere. Öncelikle hoşça kalın diyorum. Ama önerilerinizi, isteklerinizi bekliyorum.